Hepiniz hoş geldiniz. Eyüp Sultan'a geldiğimiz zaman Eyüp Sultan ve civarında göreceğiniz, ziyaret edeceğiniz tam 23 tane Osmanlı Şeyhülislam'ın kabri var. Bu 23 kabir içerisinde bir tanesi var ki bu tepeye ilk defnedilen Şeyhülislam. Bakın azıcık aşağı inin, Ebu Suud Efendi'nin de kabri burada. Hemen az ilerisinde ünlü tarihçi ve Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin de kabri burada. Ama bir tanesi var ki Fatih Sultan Mehmet ve 2. Bayezid döneminin büyük ilim adamı, din adamı ve aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin 7. Şeyhülislam'ı. Ve bu tepeye ilk defnedilen Şeyhülislam Alaaddin Arabi Efendi. Kendisi Halep doğumlu olduğu için Arabi diye bir lakap verilmiş ama bütün bir hayatı Osmanlı coğrafyasında koşturmakla geçmiş. Onun hayatını uzun uzun konuşacağız. Bu videoda 2 yerden çekim yapıyoruz. Birincisi İstanbul, Eyüp, İdris Tepesi sırtları, Piyaloti kahvesinin yanı. İkinci çekim, bunun devamı, hep beraber Tire'ye gideceğiz ve Tire'de onun yarısı yıkılmış devasa külliyesinde çekimimize devam edeceğiz. Bundan tam 5 sene öncesiydi. Sizin gibi bir grupla buradaydım. Aynen bu şekilde yürüyerek oraya gittim. Şimdi merdiven var. O olaylar neticesinde, o 5 sene evvelki yaşadıklarımız neticesinde o günkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü oraya bir merdiven yaptılar sağ olsunlar. Şimdi o merdiven duruyor ama türbe hala yıkık. Bu anlattıklarımın neticesinde 2 şey yapmamız gerekiyor. 1, bu yıkık türbenin ayağa kaldırılması. İkincisi de Tire'deki o metruk yarı yıkık külliyesinin ayağa kaldırılması. Bu yayını bunlar için yapıyorum. Bu zatı tanıdığınız zaman türbenin de külliyesinin de yıkık olmasından emin olun, utanç duyacağız. Hadi devam edelim. Şimdi burası kahvehane, herkes biliyor. Sağ olun sizlere de. Bakın kahvehaneyi biliyorsunuz. Eyüp'te. Şimdi bu kahvehane Piyaloti'nin açtığı, kurduğu bir kahvehane değil. Bu kahvehane eski bir Osmanlı kahvehanesi. Asırlardır burada bu kahvehane var. Ama bu kahvehaneye Kırım Savaşı döneminde gelen Piyaloti sevmiş. Buralarda takılmış. Bu manzara sevilmez mi Allah aşkına? Muhteşem. Ve onun adıyla özdeşleşmiş. Ve Piyaloti dermiş. Denebilir. Bence hiçbir sakıncası yok. Kahvenin adı bu olabilir. Bence sakıncası olan şey burada on binlerce Müslümanın yattığı bu mezarlığın Piyaloti adıyla anılması. Yüzlerce alimin 23 tane Şeyhülislam'ın yattığı yere Piyaloti denmesi çok büyük ayıp. Bu tepenin adı İdris Tepesi'dir. Piyaloti kesinlikle yanlıştır. Bu isim olmamalıdır. Ben bu cümlelerimi bundan 5 sene önce grubumla, bakın şurada yıkık bir türbe var. Bu yıkık türbenin yanına geldim. Tabii geldiğimde bir baktım. Buradaki kahve dahil sağda solda her türlü çöp, pet şişeler, damacanalar, aklınıza ne geliyorsa türbenin içinde. Berbat bir durumda. Öyle olunca da duygulandım. Video da çekiyorlardı yanında arkadaşlar. Gruptakiler. Dedim ki bakın Piyaloti'yi seviyoruz değil mi? Niye? Türk dostu diye. Ya dedim şu zat Türk düşmanı mı? Yapmayın Allah aşkına. Ve anlattım. Tabi o zaman çok ses getirdi. Bir sürü olaylar oldu. Aynı günde 7 tane televizyon kanalına röportaj verdim. Zaten o olaydan sonra bu gördüğünüz merdiven yapıldı buraya. Madem önemli bir zat, insanlar çıksın ziyaret etsin. Bu yoktu. Bakın şuradan çıkılıyordu yukarı doğru. Ve şimdi yapılacak 2 şey var. 1, bu türbenin tamir edilmesi. Türbe yıkık. Mesela elinize cep telefonunuzu alın. Google'a arama bölümüne Eyüp Sultan gravür yazın. Önünüze bir tepe manzarası gelecek. Şu manzara yani. Buradan İstanbul silüeti. Ve o manzarada 300 sene evvel çizilmiş o gravürlerde birkaç tanedir o. Hep ne var? Köşede yıkık bir türbe var. O türbe Şeyhülislam Alaaddin Arabi Efendi'nin türbesi. Son derece önemli. Şöyle azıcık daha yukarı doğru çıkalım.
Dediğim gibi isteyenler altta kalabilir. Allah'ım o gürültü ne ya? Of. Bizi buldu bu da. Ben şu gürültüyü bir susturayım. Abi. Hop. Hop. Bir dakika, grubumuzla geldik. Bir dakikalığına bir rica edelim. Şu mezarı anlatacağım. Kusura bakmayın. Hadi Allah kuvvet. Hayırdır, ne yapıyorsunuz burada? Mezar yapıyoruz. Mezar. Kim yatıyor burada? Daha yatmıyor. Boş. Yeni. Ha boş. Defin olacak buraya da. Ha defin. Ha daha. Light yapacak light. Hayır yapacaksınız ama daha sahibi belli değil mi? Ha yaşıyor da dünya. Ha yaşıyor, kendine mezar yeri yaptırıyor. Ha Ölmeden mezarı yaptırıyor. anladım. O Siz burada ne yapacaksınız? Ben anlayamadım abi. bu zatı anlatacağım. Bak tam yanınızdaki komşunuz Alaaddin Arabi Efendi'yi anlatacağım burada şimdi. Ha burada mezar yerinin sahibi kendi yerini yaptırıyor şu an. Öldüğü zaman getirip konacak. Kaç kişilik olacak burası? 2-4 kişi var. 4 kişilik. 4 kişilik kabiriye. Şimdi bakın. Ben az önce size ne dedim? Burası tarihi bir mezar. Bakın az önce grubuma dedim ki yukarıda cellat mezarlığını anlatırken dedim millet böyle kıymetli özel yerde yer bulayım diye tarihi mezarlıklar yok ediliyor dedim. Bak bilmiyorum. Bilmeden geldim. Normalde ben 4 gün önce Tire'ye gittim. Tire'de Alaaddin Arabi Efendi'nin yarı yıkık külliyesinde çekim yaptım. Sonra dedim ki bu kıymetli Şeyhülislam'ın mezarı nerede? Eyüp'te. Kahvenin hemen yanında. Bari dedim ki bu zatın türbesi de ayağa kaldırılsın. Yıkık bakın bu türbe. Bunu dedim. Tabii geldik buraya, hilti sesleri duyduk. Baktık ki türbenin tam dibinde yeni bir mezar yapılıyor. Bakın bu tarihi bir türbe. Bu tarihi türbenin duvar dibine mezar yapılamaz. Olamaz böyle bir şey. Bunun etrafının boş kalması lazım. Yapışık bir şey olamaz. Bu doğru değil. Yetkililer buna el atsın bakın. Bak ben hiç farkında olmadan şu an bu olayı belgeliyorum. Türbeyi görüyor musunuz? Şimdi bakın bu türbe nasıl? Şuradan bir ayak çıkıyor. Buradan bir ayak çıkıyor. Şurada bir ayağı vardı, maalesef yıkıldı. Burada bir ayağı vardı, maalesef yıkılmış, yok. Bu 4 ayak gelecek. Yukarıda kubbesi var. Biz buna sanat tarihinde baldaken diyoruz. Baldaken formlu mezar yapıları diyoruz. Ve bu şekilde üstü kapalı olacak. Zaten bakın önünüzde bir tane levha var, gördünüz mü? O levhada bu türbenin yıkılmadan önceki halinin çizimi var. Gravürlerde yarım yıkık, yani daha böyle yarım köşe pandandifleri durur hali var. Onun için bu zat önemli. Ya kim bu zat? Fatih Sultan Mehmet'i tanıyor. Fatih'in hocası Molla Gürani var ya. Molla Gürani'den ders okumuş. Molla Gürani ile çok samimi dost olmuş. Büyük bir alim zattan bahsediyoruz. Bir ara Manisa'ya gitmiş. Manisa dağlarında uzletlerde bulunmuş. Keşifleri, kerametleri olan bir insan. Çok özel bir din adamı. Osmanlı Devleti'ne Şeyhülislam daha ötesi var mı? İkinci Bayezid gibi Sofu Beyazıt denilen, Veli Beyazıt denilen bir padişahın dini konuları sorduğu bir Şeyhülislam'dan bahsediyoruz. Ve burası o kadar güzel ki gravürlerde. Bir tek bu türbe var. Etraf boş, yeşillik. Millet buraya geliyor. Ölüler ölüleriyle buluşuyor. Ölümü hatırlıyor. Şu muhteşem manzaraya bakıyor. Dünyanın geçiciliğini burada soluyor. Zaten tepedeki Karyada tekkesinden hemen altımızdaki Kaşgari'ye, hatta bu kahvenin arkası da Mevlevi tekkesiymiş, biliyor musunuz? Tekkenin haziresi, Mevlevi sikkeli mezar taşları var burada. Ama gelin görün ki buralar artık tamamen böyle bir çay kahve içme yerleri. Olsun, bak ben kahveden rahatsız değilim. Ama lütfen tarih korunsun, tarih muhafaza edilsin. Şimdi lafı uzatmayayım. Buradan Tire'ye gideceğiz hep beraber. İzmir'in
Tire ilçesinde hem de şu an yeni trenin kurulduğu bölgede Fen Lisesi'nin dibinde yıllarca metruk yarı yıkık kalmış, affedersiniz hayvan damı olarak kullanılmış medrese odaları ve camisi. Bak Yunan gavuru hayvan sokmamış oraya. Orada konuyu bilmeyen bizim cahil insanlarımız kullanmış. Medresenin odalarını tek tek gezeceğiz birazdan. Odaların içine hayvan bağlanan demirler göreceksiniz ya. Ben Edirne'ye gidince Selimiye Camii'ne çizmeleriyle girmiş Bulgar askeri diye esip gürlüyorum. Ne yapacağım ben? Bizimkiler kullanmış. Bizimkiler yapmış. Allah aşkına şu an sahip çıkma zamanı. İki şeyi rica ediyorum yetkililerimizden. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anıtlar Müdürlüğü. Lütfen İstanbul'da bulunan Büyükşehir Belediyesi, Eyüp Sultan Belediyesi kim el atarsa öbür tarafı mamur olur. Bu dünyada da çok hayır dua alır. Şu türbeyi ayağa kaldırın ve Tire'deki o külliyeyi lütfen yeniden ayağa kaldıralım. Osmanlı kaynaklarında bu tepenin adı Karyağdı Tepesi'dir. Arkadaki Karyağdı Tekesi'nden dolayı bazı kaynaklarda da İdris Tepesi diye geçer. Neden? Çünkü İdris-i Bitlisi, Yavuz Sultan Selim'in o meşhur büyük Kürt alimi, Doğu Anadolu'nun Osmanlı'ya katılmasına sebep olan büyük adam bu bölgede cami yaptırmıştır hanımıyla beraber. Hemen şu arka tarafta Sıbyan Mektebi vardır, çeşmesi vardır. Evi de buradaymış. İdris-i Bitlisi Tepesi. İdris-i Bitlisi bizden, adı esamesi okunmuyor ve bu kadar eseri var. Öbür tarafta burada bir Mevlevi tekkesi var. Yıkılmış sadece birkaç mezar taşı var. Bu gördüğünüz yerde 3. Osman'ın hanımı Zevki Kadın'ın namazgahı var. Ve burada binlerce Müslümanın mezarı var. Bir Fransız geldi 2 kahve içti diye hepsinin adını Fransa'da bağlayacak kadar kendi köklerinden uzak, yoksun ve kendini küçük gören bir toplum mu olduk Allah aşkına? Nidai Hoca yazısını şöyle bitiriyor. Diyor ki Pierre Loti mi açıkçası Türk dostu yoksa Alaaddin Arabi Efendi mi? Bundan sonraki tavrımızla bunu belirlemek zorundayız. Bakın mezar yok olmak üzere. Yan tarafta görmüş olduğunuz tesislerin çatıları mezara girmiş. Çöplük gibi her şey ortada. Görüyorsunuz bakın burada damacanalar, bilmem neler, şişeler o biçim. Osmanlı'nın 7. Şeyhülislam'a yakışmıyor. Sahip çıkmak, ayağa kaldırmak, hatırlamak ve ziyaret etmek zorundayız. Sizleri de buraya bekliyoruz. İstanbul'un en güzel tepesine ismi verilen Pierre Loti kimdi? Türk dostu muydu yoksa Osmanlı'ya kurşun sıkan bir düşman askeri miydi? O gün Amerikan gazetelerinde yayınlanmış küpürler hala mevcut. Türk dostu şimdi Türk düşmanı mı oldu gibi başlıklarla. Kimisi İstanbul aşığı, kimisi ajan olarak nitelendiriyor. Biz de işte bu tartışmayı, bahsettiğiniz tartışmayı başlatan tarihçi Talha Uğurleli tam da Pierre Loti Tepesi'ne konuk olarak aldık. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Pierre Loti çok aslında İstanbul açısından, Türkiye açısından önemli bir isim. Ancak kimisi ajan diyor, kimisi İstanbul aşığı. Kimdir tam olarak Pierre Loti? Kendisi bir kere askerdir. 1850 yılında doğmuş bir Fransızdır. 17 yaşında Fransa donanmasına girmiştir. Ve Fransa emellerinde hayatı boyunca koşturmuş bir insandır. Tabii ki bir Fransız olarak, bir Fransız askeri olarak bunu yapacak bu adam. Bizim dünyamıza 1876 yılında giriyor. O yılda İstanbul'a geliyor ve İstanbul'a geldiğinde burada bir takım icraatları var. Bizim insanımızı, kıyafetlerimizi, yaşantımızı seviyor. Bu da çok normal. Tarih boyunca birçok ünlü yazar, düşünür gelmiş. Bizim o doğulu yaşantımızdan mutlu olmuşlar, memnun olmuşlar, etkilenmişler. Sadece o yok ki. Gerard de Nerval diye bir Fransız yazar. O da meşhurdur. O da buraları çok yazmış. Mesela birçok şeyi yazmış, anlatmış. Tabi burada Aziyade diye bir kadına aşık oluyor. Bu arada şunu söyleyelim. Aziyade evli bir kadındı. Ve o evli kadınla burada defalarca buluşmuştur. Görüşmüştür. 1879 yılında Aziyade ölür. Aşkı platonik bir aşka dönüşür. Ve ondan sonra onun romanını yapar. Tabii romanda bize ait dokular yer aldığı için de biliyorsunuz bizim toplumumuz dışarıdan biri bizi azıcık sevip beğendiği zaman ona karşı duygusal bir bağ kuruyor ve onu kendi insanlarımızdan çok daha fazla ön plana çıkarıyoruz. Bunu bugün de yapıyoruz. Ve o dönemde toplumumuzun içinde bir kısım insanlarımız onu ön plana çıkarırlar ve alkışlarlar.
haddinden fazla 1913'e kadar hatta 13 yılında devlet töreniyle karşılanır. Evet. Tophane rıhtımında devlet töreniyle karşılanır. Zaten onunla alakalı internet başta olmak üzere biyografilerine baktığınızda birçok yerde tamam 1913'ün sonuna kadar hiçbir sıkıntı yoktur. Kurtuluş Savaşı yılları sonrasında da bir sıkıntı yoktur. 1914 ile 18 arası karanlıktır. Kimse o konuda bir şey yazmaz. Ben bu konuyla alakalı 2 tane gazete küpürü paylaştım. Bir tanesi Richmond Times. 2 tane Amerikan gazetesi 1915 yılında. Hatta Richmond Times bunu manşetten vermiş. Yani Türklerin hayranı iken şimdi Türklerle savaşıyor diye. 1914 biz daha Birinci Dünya Savaşı'na girmemiştik ama savaş başlamış. Fransızların yanında savaşa girelim diye Pierre Loti'nin ciddi çabası var. Yani Osmanlı aşı olarak geliyor, daha sonra Osmanlı'nın karşısına çıkan bir asker olarak karşımıza çıkıyor tekrar. Ve kesinlikle siyasi süreçte de etki yapmaya çalışıyor. Fransızların yanında bu savaşa girmemiz noktasında çabaları var. Ama 1914'ün sonunda Almanların yanında Osmanlı bu savaşa girince bütün ipler kopuyor. Pierre Loti Fransa'ya dönüyor ve döndükten sonra o 4 sene karanlıkta kalıyor. Amerikan gazetelerinin haberlerine bakarsanız bu adam Çanakkale'ye gidiyor. Tabii ki o günlerde 64-65 yaşında, eline silah alıp en ön siperden savaşacak değil. Ama donanma mensubu olduğu için gazeteci sıfatıyla gittiği, birliklere moral verdiği, konuşma yaptığı ve desteklediği anlatılıyor. Nihayetine bu adam bir Fransız ve bir Fransız askeri. Cephede birebir savaşmıyor ama destek veriyor. Çanakkale'ye bizzat gittiğine dair gazete haberleri var ama cepheye gitmedi ama birebir destek verdi diyenler de var. Ama elimizde kocaman gazete küpürleri var bu şekilde bulunduğuna dair. Nihayetinde Kurtuluş Savaşı yılları başlıyor ve bir takım söylemlerinde Türk dokusunu işlemesi sebebiyle o hayranlık devam ediyor. Benim düşüncem Cumhuriyet'ten sonra tabii birebir onun isminin buraya verilmesinin birkaç nedeni var. Bu tepenin eski adı var. Bu tepeye İdris Bitlisi yani İdris Köşkü deniliyor. İdris Tepesi deniliyor. Bu tepeye Karyağdı Tekkesi var hemen şurada. Karyağdı'dan dolayı Karyağdı Tekkesi deniliyor. Karyağdı Tepesi deniliyor. Bu isimler yerine Pierre Loti isminin verilmesi daha uygun görülüyor ve 1934'ten itibaren bu isimle devam ediyor. Aslında Osmanlı aşı olarak bilinen ve kitap da yazan, Eyüp aşı olarak bilinen bir isim karşımıza daha sonra bir ajan olarak çıkıyor veya Osmanlı'ya karşı savaşmak için gelen birisi olarak çıkıyor. Bu anlamda bu tepe isminin verilmesi de aslında bir ironi. O dönemin yazarlarına, düşünürlerine bakarsak zaten o dönemde de Pierre Loti'ye hep şüpheyle yaklaşmışlar. Yani bugün bizim buradan neyi gördüğümüzden ziyade o gün onu tanıyan, onun yanında bulunanlar onu nasıl görüyor? Bu çok çok daha önem arz ediyor. Bakın mesela Adnan adı var. Halis Ziya Uşaklıgil ya da Nazım Hikmet. Ki Nazım Hikmet'in bir şiirinde Pierre Loti'ye çok ağır ithamlarda bulunduğunu da biliyoruz. Şarlatan diyor. Yani burada ifade edemeyeceğim çok ağır çirkin sözler söylüyor. Pierre Loti'nin bize ait dokuyu kullanarak kendisini ön plana çıkarmaya çalıştığını, kendini satmak istediği anlatılıyor. Ve onu o günlerde reddediyorlar zaten. Onun bu durumunu söylüyorlar. Bizi kullanıyor bu adam diyorlar. Bize ait dokuyu da verirken hani Doğu'nun aciz yüzünü daha çok göstermeye çalışıyor diyenler var. Tabii aziyade meselesi de önemli. Mesela Halil İnalcık'ın son kitabı. Orada bu mevzu kendisine sorulduğunda bir Fransız çapkın subayının diyor adının verilmesi. Yani Halil Hoca da biliyor evli bir kadına burada göz koyduğunu ettiğini bunun çirkinliğini ifade ediyor. Böyle bir yere adının verilmesinin bilinçsizlik ve hafiflik olduğunu ifade ediyor. Şimdi sosyal medyada da bir kampanya başladı. Aslında sizin çektiğiniz bir video ile başlayan bir kampanya bu. İsminin değiştirilmesini isteyenler de var. Bakın kanıksanmış tarihi isimler değiştirilmemeli. Zaten konuyu çok bilmeyenler de oradan girdiler. Pierre Loti kanıksandı. Niye değiştiriyoruz dediler. Halbuki Pierre Loti ismi buraya sonradan konulmuştur. Gerçek ismi buranın İdris Tepesi'dir. İdris Köşkü'dür ve Karyağdı Tepesi'dir. Osmanlı'daki bütün kaynaklarda. İdris-i Bitlisi çok önemli bir alimimizdir bizim. Buraya gelmiş, burada yaşamış Yavuz Sultan Selim döneminde bütün bir Doğu Anadolu'nun bize geçmesinde hem de hiç kan dökülmeden geçmesine çok özel bir isimdir. Bakın şurada bulunduğumuz yerden sadece 20 adım atalım. İdris-i Bitlisi'nin Sıbyan Mektebi var şurada. Onun yanında çeşmesi var burada. Azıcık daha devam ettiğiniz zaman hanımıyla beraber yaptırdığı camisi var. Yanında hanımının mezarı var. Az ilerisinde İdris-i Bitlisi'nin de kabri var. Yani bu kadar emek vermiş bir isim. Tepenin ismi İdris Tepesi olarak adlandırılıyor. Ama biz o ismi unutuyoruz ve başka bir isimle adlandırıyoruz. Sonra
Azıcık ilerimize şuradan bir 2 dakika uzaklıkta Karyağdı Baba'nın kabrinin de bulunduğu burada bir Bektaşi Karyağdı tekkesi var. Ve bu tekkeden dolayı burası Karyağdı Tepesi olarak da adlandırılmış asırlarca.